Efendim merhabalar. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Yine gündemden bir konuyla karşınızdayız. Doktor Fit hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aysu. Teşekkür ediyorum katıldığınız için çünkü çok önemli bir konuya değineceğiz. Günlerdir tüm Türkiye'nin konuştuğu sanatçı Ufuk Özkan'a biliyorsunuz uzun süredir donör aranıyordu ve karaciğer yetmezliği oluşmuştu. Öncesinde Ufuk Özkan'ın kendi verdiği röportajlarda da aslında bunu anlatıyor. İşte çok kiloluydum, zayıflamak istedim. Sonra Amerika'da uygulanan bir diyet şekli var. Ben örnek olmaması adına bu diyetin adını söylemeyeceğim. Çünkü neme lazım yani insanlar belki dur ben de böyle kilo veririm diye denerler. Çok tehlikeli yani meyve diyeti olarak geçen bir diyet. İşte bir gün meyve yiyorlar, bir gün aç kalıyorlar, bir gün farklı bir şey. Sonra Ufuk Özkan röportajında diyor ki kendi röportajında ya diyor ben bunu kendi kendime de yapabilirim. En iyisi diyor ben diyor böyle meyve yemeye devam edeyim. Hızlı da kilo veriyorum. Ne olacak meyvenin de zararı olmaz diyor. Ondan sonra röportajında diyor ki sonra diyor bir baktım bir süre sonra evet çok hızlı kilo vermeye başlamıştım. Ama karaciğer yetmezliği oluştu diyor. Yani siroz mu diğer adıyla şimdi yanlış da söylemek istemem ama ne olmuş Evet, tam olarak sizden dinlemek isteriz ve uyaralım da ölümcül bir diyet bu arkadaşlar. evet. Aysu, e, teşekkür ediyorum. Böyle bir konu ve gündemi böyle sen de Umre arefesinde olsan da bu konuyu gündeme getirmeden gitmek istemedin. Hakikaten çok önemli bir konu. Gerçekten e, metabolizmanın temel kanunları ile ilgili bir konu bu. Metabolizmanın temel bir kanunu vardır. Siz fruktoz denen bir ürünü karaciğere gönderdiğiniz zaman ve o anda vücudun bu fruktozu kullanacak bir alanı yoksa, fruktozu işleyecek oradaki mekanizmaların yani bir ürün geri onu kullanacak alanı bulamazsa, bu sadece enerji değildir bu arada. Çünkü fruktozun kullanılabilecek ikinci bir alternatif yolu pentoz fosfat yoludur. Böyle bir yolda da ihtiyaç yoksa gideceği tek bir yol kalıyor. O da yağlanmadır. Bu yağlanma da karaciğerde irreversible dediğimiz yani geri dönüşsüz bir yoldur. Geri dönüşsüz demek artık o karaciğerdeki kalıcı bir yağa dönüşüyor. Aslında bizim biyokimyamızda lipin kodda bu irreversible diye ifade edilse de biz deneyimlerimizle, tecrübelerimizle bunun reversible olduğunu biliyoruz. Yani tekrar o karaciğeri yağlanmış insanların karaciğer yağlamasını nasıl kurtulduklarını gördüysek demek ki burada mekanizma geri dönüşlü bir yolu buluyor da. Ama aynı yolu kullanmıyor. Farklı bir yol kullandığı için biz buna irreversible diyoruz. Yani geri dönüşsüz bir yol diyoruz. Fakat bunun için de o meyvenin mutlaka e, yağa dönüştürülme sürecini durdurmak gerekiyor. Yani bizim bir meyve diyeti yaptırdığımız insan nasıl bir mekanizmayla karaciğer yetmezliğine gidiyoru bu toplumda herkesin güzelce anlaması gerekiyor. Çünkü meyve cenneti bir ülkesiyiz. Böyle bir ülkede non-alkolik hepatit dediğimiz yani alkol kullanmadan alkolsüz karaciğer yağlanmasının ve karaciğer iltihabının en fazla olduğu ülkeyiz. Buradaki baş sorumlusu asla alkol değil. Alkol kullanan bir ülkeyiz ama yani bir Avrupalı'nın kullandığı alkol kadar kullanmıyoruz ama bir Avrupalı'nın sahip olduğu non-alkolik statoz dediğimiz alkole bağımlı olmayan yağlanma Avrupa'dan çok fazlayız. Sebebi meyvedir. Saati akşamdır. Yani bir insan akşam saatlerinde yemekten sonra yediği bir elma, portakal, muz ve benzeri tatlı her türlü meyve, tatlı diyorum yani burada, tatlı her türlü meyvenin gideceği yer yağlanmadır. Karaciğer yağlanması da tehlikelidir ve insanların sabah yorgunluk sebebidir. Çünkü bir karaciğer yağlamaya başlaması demek hepatositlerin çalışma kapasitesini aşağı çekmek demektir. Buradaki Ufuk Bey'in yaşadığı problem de bu değil midir?
Karaciğer hücreleri yağa doydu. Grade 1, 2, 3, 4 dedi. Ve artık karaciğerde detoksikasyon için harcanacak alan kalmadı. Yani detoks yapacak hücre kalmadı. O zaman karaciğer nakline gitti. Karaciğer nakli önerildi. Aslında karaciğerin %10, %20 düzeyindeki çalışan hücre sayısı bulunuyor olsa Ufuk Bey diğer şeyden çıkar. Yani donör aranmasından çıkar. Fakat zannedersem doktorları ne olur ne olmaz diye endişelenip hızlıca donör başvurusu yapmış olmalılar. Ben tahlil düzeyinde kendisini takip etme şansım olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ancak şunu iyi biliyorum. Bir insanın hakikaten karaciğerindeki hücre sayısı %20 bile kalsa 3 ay içerisinde bu %20 rahatlıkla %50 düzeyine geri döner. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Ama burada yaşanan o e, fruktozun geri başka çare kalmayınca, yani akşam oldu. Sen pilav yemiş misin akşam yemeğinde? Yedin. Sen ekmek yemiş misin? Yedin. Sen karbonhidratlı bir şey yedin mi? Yedin. Vücutta karbonhidrat kaynağına başka ihtiyaç kaldı mı? Kalmadı. Ve sen toksun. Tokken gittin, bir de meyve tabağı yaptın kendine. Bu meyve tabağı kesinlikle senin için alkol almakla benzer etkiler yapıyor. Kesinlikle diyorum. Çünkü vücut glikojene doymuşken, bak glikojene doymuşken, karbonhidrata doymuşken yenilen bütün fruktozlar karaciğerde bir yük için riske dönüşür. Bakın bu çok net ve altın değerinde bir bilgi. Bir insan toksa diyorum bakın. Meyve bu yüzden sabahın meyvesi gıdasıdır diyorum. Bunu ezbere konuşmuyorum. Meyve sabah tüketilir. Gün içinde enerjiye dönüşme şansı olur. Ama gece tükettiğin zaman, bir de tok tükettiğin zaman onun tek gideceği yol, çıkar yolu yağlanmadır. Yağlanmayla insanların karaciğerleri evre evre yavaş yavaş 1, 2, 3 diye gider. Bugün Türk toplumunun yaklaşık %30'u grade 2-2,5 aralığında karaciğer yağlanması yaşıyor. Yani bizi dinleyen 3 kişiden birisi grade 2-2,5 düzeyinde yağlanması var. Bu toplumun neredeyse %30-35'i de maalesef grade 1-2 aralığında karaciğer yağlanması var. Ve yani bu toplumun sadece %20-25'i karaciğerde yağlanma ile ilgili problemi yok. Dolayısıyla bu kadar büyük bir istatistik varken elimizde, yani kamu spotu yapılsa yeridir diyeceğim. Akşam yemekten sonra meyve yenmez, portakal suyu, nar suyu, bir bardak dolusu içilmez. Ben meyve suyunu yaptırdığım yerlerde hep şunu söylerim. 1/3'ünü portakal, 1/3'ünü nar, 1/3'ünü greyfurt koy derim. Ya da 1/3'ünü işte havuç, 1/3'ünü ananas, 1/3'ünü işte varsa orada avokado ile bilmem öbür meyvelerle dengelerim. Yani bir bardak dolusu nar suyu içip de karaciğerini yormayacak adam tanımıyorum. Çünkü çoğu arkadaşımızın karaciğerinde yağlanma var. Ve bu tarz davranış modelleri çok ilginçtir. Pankreası çok hızlı yorar, çok hızlı yorar ve bu insanlarda anlık diyabet tanısı konulan hastaların da olduğunu biliyorum. Ki bunlardan birisi bir doktor arkadaşımdı. Umre'ye gidiyor. Daha doğrusu haçta görevli olarak gidiyor. Haçta görevli olarak gidiyor. Orada da bir yer bulmuş kendisine. Her gün bir bardak dolusu nar suyu içmiş. O da bir doktor olarak çok yoruluyorum diye düşünüyor. Ve her gün bir bardak nar suyu, kocaman bir bardak içtim diyor. Ama daha haçtan dönmeden orada şekerinin yüksekliği ile ilgili problemler başlıyor ama çok önemsemiyor. Geçici diye sanıyor. Oranın havanın sıcaklığına bağlıyor. Ve buraya Türkiye'ye döndükten 1-2 ay sonra ciddi şeker yükselmesi nedeniyle maalesef hastanede de yatmak zorunda kaldı. Bu düzeyde bir problem yaşadı. Yani sistemi yormayacaksın Aysu. Sistemi yormayacaksın. Fruktoz böyle hazır kullanılması gereken, enerjiye ihtiyaç olduğunda hemen kullanılması gereken
yeryüzünde tertemiz, pırıl pırıl, insana özel yaratılmış bir meyvedir. Hayvanların çoğu fruktozu yediğinde hastalanır. Bunu biliyor musun? Kimse bilmez bunu. Bilmiyordum. Çok Evet. enteresan. Evet. Hiçbir hayvana özel gıda değildir. Yani hiç demeyeyim de çok az hayvan meyve yiyebilir. Hı hı. Meyveyi çoğu zaman Allah insan için özel yaratmıştır. Siz kedilere, köpeklere meyve yedirin. Bir iki hafta içerisinde gözleri problem yaşar. Böbreklerinde sorunlar çıkar. Karaciğerlerinde ciddi sorunlar yaşatır. Yani meyve çok kritik bir şeydir. Ben meyveye çok özel bakıyorum. Çünkü hakikaten yormaksızın enerji temin ettiren muazzam bir besindir. Bak, yormaksızın. Midede hazmı var mı meyvenin? Yok. Bağırsakta var mı? Yok. Yani direkt neredeyse damardan versen tolere edilebilecek bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Ama bir tek şartı var. İhtiyaç anında kullanabilirsin o hakkı. İhtiyaç yokken o hakkını kullanmaya başladığın anda senin bütün o sağlık sürecini bir anda bozabiliyor. Hocam, şimdi isterseniz Ufuk Bey'in kendi röportajını hazırladım hemen size anlatırken. Onu bir dinleyelim, onun üzerine bir değerlendirme yapın. Sonra doktorların açıklamasını vereceğim kısaca böyle bir 20 saniye. Ufuk Bey ne yapmış? Kendi ağzından bir dinleyelim ne olmuş? Bunun üzerine konuşalım ki insanlar da aynı hataya düşmesin. Hemen o videoyu bir veriyorum. Bir dinleyelim, üzerine fikrinizi alacağım. Yaptığı bir şey varmış. Adamlar tabii adam akıllı yapıyor onu. Adam bir gün karbonhidrat, protein her şeyden yiyor. İkinci gün sadece meyve yiyor. Gün aşırı böyle böyle devam ediyor. Ben böyle başladım efendi gibi. Sonra bütün haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, 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 meyve. Tabii karbonhidrat, protein hiçbir şey almayınca tabii ki bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Karaciğer organı o kadar ilginç bir şey ki bir kere hasar aldığı zaman belirli bir yere kadar bunu tolere edebiliyor. Ama belirli bir noktadan sonra belirtilerini çok sert göstermeye başlıyor. De ilaç tedavisine devam kararı alındı. Çünkü organ nakline gerek kalmadığına kanaat getirdi. Bir kere daha dinleyelim hocam tam olarak ne dediğini. Bakın çok dikkatli dinleyin sevgili izleyicilerimiz. Diyor ki bu diyeti duydum diyor. Sonra yapmaya başladım diyor. Kendi kendine zayıflamaya kalkmış. Akıllı yapıyor onu. Adam bir gün karbonhidrat, protein her şeyden yiyor. İkinci gün sadece meyve yiyor. Gün aşırı böyle böyle devam ediyor. Ben böyle başladım efendi gibi. Sonra bütün haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, 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 meyve. Tabii karbonhidrat, protein hiçbir şey almayınca tabii ki bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Karaciğer organı o kadar ilginç bir şey ki bir kere hasar aldığı zaman belirli bir yere kadar bunu tolere edebiliyor. Ama belirli bir noktadan sonra belirtilerini çok sert göstermeye başlıyor. De ilaç tedavisine devam kararı alındı. Çünkü organ nakline gerek kalmadığına kanaat Getirdim diyor. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Kendi ağzından dinledik Ufuk Bey'in. Evet. Şimdi buradaki hakikaten cümle çok güzel. Diyor ki bir yere kadar tolere edebiliyor. Ve bakın ben az önce ne dedim? Duydun mu? Dedim ki bu memleketin neredeyse %60'ının karaciğer yağlanması ile ilgili problemi var ve %30'unun ciddi düzeyde problemi var. Ve ben tıp fakültesinde bu arada karaciğer yağlanmasının sadece kilolu kişilerle ilgili bir sorun olduğunu düşünenler büyük bir yanılgı içinde. Nitekim Ufuk Bey'in böyle gördüğünüz gibi böyle çok çok ama abartılı bir kilosu da yok bu arada. Ben tıp fakültesinde evet ben tıp fakültesinde öğrenciyken 50 kiloydum. 1,72 boyundaydım. Benim karaciğerim grade 2,5 yağlanmıştı. Hı hı. Yani bu son derece e, beklenmedik bir şeydi. Ve ben bunu herhangi bir tahlil anında öğrenmedim. Hocamızın ultrasonda iç organları göstermek isterken bir örnek kişi kaldırdı. Sınıftan birini örnek aldı. Ve o kişi de yani heyecanla ben dedim. Çünkü ben de çok böyle sağlık sorunları yaşadığım için merak ediyordum kendimi. Ben Evet. çıktım. O da şunun için almıştı. Zayıf kişilerin organlarını görmek, göstermek çok kolay. Baktı. Ay dedi ya dedi bu karaciğer burası ama karaciğer böyle değil çocuklar dedi. Bu karaciğer olmaktan çıkmış bu çok ileri düzeyde yağlanıyor arkadaşınız dedi. Yağlı bir karaciğeri var dedi. Ben o gün hakikaten bir şok yaşadım. Yani bir
dejavu oldu ve nerede hata yaptığımı araştır bulduğum şey, ben meyve konusunda hiç kimse yemediği kadar meyve yiyordum. Çünkü onu sağlıklı bir şey olduğunu düşünerek her zaman için meyveyi daha çok sağlığımda yer bulsun istiyorum yani. Ama bende de karaciğer yağlanması yapmıştı. Yani O ben o ultrason olayını yaşamasaydım, olmasaydı. yaşamasaydım belki de sağlıklı olduğunu düşünün, birkaç ay daha böyle yaşasam herhalde grit 2,5 olurdu, 3,5. Sonra Ay ben tıp Allah. fakültesi yani böyle olurdu. Evet. Hocam bakın Ufuk Bey'in eski hali biraz yapılı, iri yarışma programı falan da sunuyordu. Ben bilmem eşim bilir falan. Televizyonda böyle yarışma programları falan sunuyordu ama biz onu böyle X-large battal beden hiç görmedik. Ama hafif böyle biraz kendince kilosu varmış. Bakın o hali ne kadar yüzü canlı ve diri. Hani evet biraz belki ona göre kilolu, bana göre kilolu değil. Biraz yapılı. Ama son haline bakar mısınız? Yüzü nasıl çökmüş? Hatta şöyle bizi biraz küçülteyim, şöyle göstereyim. Aradaki farka bakın, yüzündeki canlılık gitmiş. Ya bir şu haline bakın, bir şu haline bakın. Ama toparlayacak yani, endişe etmeyin inşallah. Evet, toparlar Toparlayacak. inşallah. Hı. Bir de doktorlardan açıklamasını verelim hocam. Doktorlar ne demiş? Onu da hemen vereyim. Neye bağlı? Hani sordunuz ya niye organ nakli gerekli olmuş? Bu arada kameraman arkadaşımız Salih Kıvırcık. Daha önce kendisiyle çalışan donör oldu kendisine. Salih'i de tanırım. Allah razı olsun diyelim. Şimdi o açıklamayı da Değerlendirmelerde karaciğer yetmezliğini gösteren MELT puanı 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde uygun bir canlı donör adayının bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerekli kendisine yeniden aktarılmıştır. Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru yapılmıştır. Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri uygun olan 3 tane verici adayımız bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacak. Mevcut aşamada bugün itibariyle kesinleşmiş bir vericisi bulunmamaktadır. Öncelikle ülkemizdeki organ nakli kanununa göre alıcı verici arasındaki ilişki 4. derece akrabalık çerçevesine girmiyor bu üç donör için. Doğal olarak öncelikle bizim yasal izin sürecimizi de halletmemiz gerekiyor tıbbi onay kadar. Bunun için de devletimizin bu konuda ilgili ve yetkili organları var. Gerekli izinler alınacak. Sonrasında donör olarak uygun diyebileceğiz. Yani tıbbi uygunluk kadar yasal uygunluğu da almış olmamız gerekiyor ki gönüllü bir bireyi donör olarak kabul edebilelim. Evet, ne diyorsunuz hocam? Bu açıklamalar üzerine fikrinizi almak isterim. Evet, içimdeki ses böyle bir ameliyata gerek kalmayacağı yönünde. Ama şu anda donör bulundu. Karaciğer nakli yapılacak. Kameraman arkadaşımız da donör olarak Yani şöyle, çünkü söyledi. şöyle bir durum var. Biz şifanın ne olduğunu söyleriz, bilir misin? Şifa farkındalıktır. Bir kere karaciğerde çok hızlı yanıt veren bir organ. Fark etmiş olmaları sistemin hızlıca onarılabilme şansını verecek. Hı hı. Yani bu konuda içimdeki ses ameliyata ihtiyaç olmayacaktır. Yani %10, %20 gibi bir hücre payı. Hala, çünkü benim hissettiğim şey şu. Hastanın hekimliğini yapan arkadaşlar birazcık konuyu daha böyle multidisipliner olarak riske bırakmamak adına bu donör başvurusunu hızlıca yaptılar. Normalde biliyorsunuz donörlerin bulunması çok uzun bir zaman alır. Ama çok hızlı bir şekilde kilo veriyor ve artık dediler ki yani hayati risk, yani ölüme yaklaştı. Bir şekilde bulunmalı dedi. Tabii yani o siroz bulguları başlayınca insana ürküyor ama ben iyi biliyorum. Siroza girmiş vaka bile, yani siroz dediğimiz batında su toplamasının başlaması demektir. Benim ufukta böyle karnında su tutulması ile ilgili hiçbir fotoğraf görmedim. Böyle bir görüntü olmadığını da görünce ben diyorum ki toparlanabilir, ameliyata ihtiyaç duyulmayabilir diye. Ben şu anda bilmiyorum ama hasta takiplerini aldığım feedback'e bakarak konuşuyorum bunu. Hmm. Çünkü karaciğer
hızlıca toparlanıyor. Yani Yorumlara ve bakıyorum. bunu fark edeli bir aydan fazla oldu diye biliyorum. Dolayısıyla bir ayda karaciğer eğer halen kişinin hayatiyetini devam ettirebilecek düzeyde çalışıyorsa bu %10 kapasitesinin üstünde demektir. %10 kapasitenin %20'ye geçmesi çok uzun sürmez. %20'ye geçmiş bir karaciğerinde nakli planlanmaz. Evet. Bir soru var. Neslihan Hanım diyor ki Aysu Hanım hocama sorar mısınız? 18 yaşında oğlum kahvaltıdan kalkıyor ya da yemek sonrası hemen 2 mandalina yiyor. Günde 1 kilo mandalinayı rahat yiyor. Endişelenmeli miyim diyor. Şimdi 1 kilo dediğin zaman endişelenmeli. Şimdi hesaba vurduğunuz zaman bir insanın günlük 1 kilogram mandalinanın enerjisini tüketme ihtimali çok zayıftır. Bunun fazlası nereye gidecek? Tek bir yolu var demiştin değil mi? O da pentoz fosfat yolu ve karaciğerdeki yağlanma yolu. Hı hı. Dolayısıyla pentoz fosfat yolu da yani onun %5'ini %10'unu ancak işgal eder. Geriye kalan tüketemediği, özellikle de bilgisayar oyunu gibi bir problemi de varsa, yani oturuyorsa bu çocuk için büyük bir talihsizlik kabul edilir. Ama çıkıp dışarıda top oynuyor, futbol oynuyor, basketbol oynuyor. Böyle bir aktivasyonu varsa da 1 kilo mandalina da olsa çok büyük bir risk oluşturmaz. Ama o kaloriyi yakması şartıyla. Fakat problem şu oluyor Aysu. Evet, çocuk bugün 1 kilo mandalinaya alıştı. Hı hı. Ve hareketli. Fakat kalori mandalinadan almayı öğrendi ya. Hani bu kolada alışkanlık gibi. Yani sonradan bu alışkanlık ona pahalıya patlar. Çünkü bir gün oturup egzersiz yapmazsa, spor yapmazsa bu mandalinanın büyük bir talihsizlik sebebine dönüşmesi muhtemeldir. Dolayısıyla insanları tek yönlü beslenmeye alıştırmak çok tehlikelidir. Bu bizim esnafların bir tek müşterisinin olması gibi bir risktir. Tek Ben de müşterili bir esnaf gibidir. Evet, ben de mesela şunu öğrendim arkadaşlar. Özellikle kadınlar için tek öğün beslenmek hiç sağlıklı değilmiş. Bazı sağlık sorunları bile çıkabiliyor. Dikkat edin derim. Yani ben tek öğün aslında bilerek şey yapmıyorum öyle ama sabah kalkınca işte bir kahve, muz, bazen hani böyle canı istemiyor insanın sabah sabah ya hocam. Sonra diyorum ki akşam yemeğinde bir güzel yerim diyorum. Bazen düzensiz beslenme diyelim aslında önermeyelim kimseye. Gerçekten de düzensiz beslenme bazen bedeni yorabiliyor, başka hastalıklar çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım. Ayso, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Düzensiz beslenme bedenin uyumlanma becerisini artıran bir şeydir. Güzel bir şeydir. Düzenli Ha. beslenmek de risktir. Metabolizmayı sürekli bir rutine bindirmek metabolizmanın doğasına aykırıdır. Yani A! düzenli beslenmek bir hayvanat bahçesinde uygulandığında bile tepki almıştır. Hayvanlar düzenli beslenmeyi reddetmişlerdir. Yani bu bahsettiğimiz o düzenli beslenmek, yani saati ve neydi belli olan saatlerden bahsediyorum. Bunlar tehlikelidir. İnsanın uyumlanma becerisini artıran en önemli şeylerden birisi onu hakikaten değişik koşullara hazır etmektir. Çocuğu yetiştirmek gibi bir şey bu. Yani bir çocuğu sürekli aynı şekillerde beslerseniz aynı koşullarda sonra onu uyumlandıramazsınız. Şimdi geçelim onu. Senin bahsettiğin sabahları bir enerji üretim saatidir. Enerji üretim saatine giriyorsun. Kahve içiyorsun. O senin glikojen depolarını boşaltmak için bir uyarıcı olarak çalışır. Ancak glikojen depoların yetersiz olduğunda senin kolajen yıkılımlarına sebebiyet verir. Bu da sen Doktor Eyüp'ün talebesi de olsa ciddi kolajen yıkılımları problemleri yaşarsın. O yüzden ısrarla sana hep söylüyorum. Yani sabah hiç canın istemiyorsa ya bir tatlı elma, bir muz, bir incir, bir kayısı, bir üzüm, ya bir Hurma avuç. geliyor aklıma bazen mesela. Evet. Hani Buna hurma. yani minik minik bir avuç. Yani abartmadığın zaman bu tatlı meyveler ilaç gibi etki eder. Ama bunların yanına dengeleyici bir tane ceviz, 2 tane yani 3-5 badem koyarsan çok da müthiş bir dengeleyici besin oluşturmuş olacaksın ki sen sağlığına yapacağın en güzel şeylerden birisi bu. Yani bu artistliği bırakmamız gerekiyor. Benim canım sabah istemiyor falan filan artistik hareketler. Hayır, bir insanın sabah uyandığında Hocam istemiyor ama vücudu ne yapayım? Nasıl artistik? o Yiyemiyorum. zaman şöyle yapacaksın. Bir İştah açıcı bir şey o zaman. zencefilli, ballı, safranlı bir şat yap.
götür. Böyle vücudun bir böyle enerjisel sistemini kolaylıkla yönetebilir olsun. Tamam mı? Bir shot yapmak muhteşem temizlik yapar. Bir Muhteşem daha söyler enerji misin kaynak. hocam? Zencefil. Zencefil, Heh, bal, o da evet. böyle nitelikli bir bal olsun. Meşe balı gibi kaliteli bir bal olsun. Zencefili biraz da bol kullan. Biraz da safran. Safran. Yani hiç bak en bazı şey dedim yani. Bunu Ama al. safran toz mu alacağım aktardan? Toz safran mı? Safranın şeyleri var, taçları vardır. Böyle 10-15 taç koyarsınız. Onunla yapılabilir. 10-15 Ha, taç. 10-15 taç. Taç dediğiniz böyle tahta şey küçük küçük parça onu diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Tamam. Onu katıyoruz. Bak yazın arkadaşlar bunu. Sonra bana diyorsunuz ki hiçbir tarif almadın etmedin. Zencefil, biraz bal, 10-15 taç da içine safran atıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Ilık mı sıcak mı? Hafif ılık olması tercihimdir. Bunu Ilık. robottan geçirin. Robottan geçirin güzelce de. Hatta bunun içine şöyle yapabilirseniz varsa bir çay kaşığı chia tohumu, bir tatlı kaşığı keten tohumu da eklenmiş olması bunun gücüne güç katar. Şimdi inip Ya da alacağım aktardan birazdan. Yolda lütfen da oraya. yani. Sen Umre'de bunu yaparsan enerjin bitmez yani. Öyle mi? Ay evet tamam ben buna keten tohumu Ama var. Umre'de bunu yapamazsın. Niye yapamazsın? Yani bu orada buz Termosum var kılıcı bir hocam. blender. Termosum var. Buz kılıcının blenderında var mı? Ha onu taşıyamam o kadar çok. Yani çünkü orada zencefili parçalaman gerekiyor ya. O zaman toz al Zencefili yani. toz alayım ya. Toz zencefil. Toz zencefil Hmm. alayım. Safranı da artık parça kalacak içinde öyle. Suyun içine de safran atın diyorlar da. Bakın Filiz Hanım Yo, ne safran orada da çalışır, sorun değil. Safran çalışır. Yani demiş? toz da alsan. Filiz Hanım ne Kendim. demiş? Hocam helal olsun. Neredeyse eşimin tarafına 25 yıldır akşam yemekten sonra meyve yemeyin çok zararlıdır diye ısrarla anlatıyorum ama maalesef dinlemiyorlar diyor. Aysu Hanım harika bir program. Altın değerinde bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten çok önemli. Aman sakın. Bak özellikle çocuklar bakıyorlar. Hollywood'dakiler gibi manken. Hollywood'dakiler gibi yakışıklı, güzel olayım derken saçma sapan girip bu diyetleri deniyorlar. Sakın. Sakın. Öyle bir gün meyveymiş, ikinci gün şeymiş. Allah korusun. Bak gördünüz Ufuk Bey'e ne oldu? Şimdi ders oldu bu da tabii herkese. Acı bir ders oldu ama dikkat etmemiz gerekiyor. Sesim geliyor mu? Dondunuz mu hocam? Yok, sesin gayet iyi geliyor. Can Bey demiş ki günde 2 öğün yemek sağlığa faydası yararı zararı nedir hocam? Yani sabah akşam mı yoksa? Şimdi evet, sabah akşamı kastediyor olmalı. Bir insanın öğün ihtiyacı aslında kişinin çalışma temposuyla belirlenmelidir. Yani burada ezberden konuşup günde iyi 2 öğün yiyin çok sağlıklı demek bir hekimin yapacağı bir davranış değildir. Yani hekim kişinin ihtiyacını belirlemek zorundadır. Yani dolayısıyla benim burada size tavsiye edeceğim şey kesinlikle hepiniz günde 2 öğün yersen çok sağlıklı olursun cümlesini kabul etmeyin. Adam var 4 öğün yetmez, adam var 1 öğün fazla gelir. Yani ne yaptığınızı bir bilin. İkincisi, ara destekler dediğimiz ürünlere ihtiyacımız her zaman var. Yani günde 2 öğünde yiyorsanız ara destekler. Nedir ara destekler? Temizleyiciler, uyarıcılar, antioksidanlardan bahsediyorum. Bu destek olarak bu antioksidan nereden bulacağım diye sorarsanız gidin kuru soğan yiyin diyemeyiz yani. Ara destekleyici olarak bir kuru soğan yenmez. Güçlü bir antioksidan olsa da. Antioksidanların en güçlüsü ara destekleyicilerinden bir tanesi aslında yeşil çaydır, siyah çaydır. İyi bir antioksidandır. Ama çeşitlendirmek daha güzeldir. Mesela arada bir ada çayı, arada bir nane çayı, arada bir tarçın, arada bir kimyon karıştırıp sıcak suda içmek. Arada bir böyle e, aklıma gelen şey. Mesela çiğ tahinle biraz meşe balı karıştırıp böyle yemiş olmak. Dut tüketmek. Dutla özellikle leblebi bir arada tutmak. Dutla badem birlikte yemek. Yani bu tarz ara ama antioksidan kapasitesi güçlü bir şeyle denkleştirmek. Mesela kara üzüm. Yani ara bir antioksidandır. Bunları e, ara öğün derseniz siz bilirsiniz. Ama ben yani ara temizleyiciler, ara enerji yani bunu şuna benzetiyorum. Aysun, araban var.
ve sürekli gidiyorsun. Arada bir vites değiştirmen gerekiyor ya, güçlendirmen gerekiyor. O güçlendirme süreçlerini bununla yaparsın. Yani vücudun günlük enerjisi temposunu sürekli tutmak, güçlü tutmak için bu yöntemi hiçbir zaman atlamayın derim. Ben atlamıyorum. O yüzden gündüz vakti e, böyle yanıma minik minik kuru yemişler bulundurmayı seviyorum. Arabamda olur ya da bir çantamda olur. Seviyorum ben bunu. Çünkü neden? Benim ara böyle bir şeker ihtiyacı yani enerjimin düştüğünü gördüğümde elimde böyle bir çözüm olmadığını ne yapıyorum? Bir restoranta gidiyorum. O restoranın en masum yiyeceğiniz şey çorba. Çorba ne? Ayçiçek yağıyla soğanı kavurmadan çorba yapan bir tane şef var mı şimdi bu Türkiye'de? Var mutlaka da. Yani 3'ü geçmez, 5'i geçmez yani. Evet, Demek istediğimi anladın mı? En evet. masumu ya. O yüzden doğru olmayan bir şeye mecbur kalmamak için doğrunun cebinde olması gerekiyor. Yanında olması gerekiyor. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bu değerli bilgilerden dolayı. Vallahi güzel bir yayın oldu. Hem böyle bilgilendirici hap bilgiler de verdik içine hem de Ufuk Özkan'ın son durumunu konuştuk arkadaşlar. Önemli uyarılarda bulundu hocam. Dikkat edin diyorum. Hocamın daha çok bilgilerinden faydalanmak istiyorsanız Instagram sayfasından da Doktor Fit orada çok güzel içerikler paylaşıyor. Oradan da kısa kısa hap bilgileri takip edebilirsiniz. Yine Doktor Fit YouTube kanalı ve Aysumalı YouTube kanalında da videolarımızı bulabilirsiniz hocam. Dönüşte görüşmek üzere. O zaman yeni bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Dualarında kalalım. Görüşmek üzere hocam. Sevgiler. İnşallah. Hayırlı kalın. Görüşmek üzere. Güle güle git.